Bazı ülkeler güçlerini göstermek için büyük ve ihtişamlı saray ve hükümet konakları yaparlar. Tarih boyunca ve hatta bugün bile büyük bir projeyi başlatmak ve tamamlamak bir ülkenin gerçekleştirebileceği en büyük güç gösterilerinden biridir. Böyle bir projenin tamamlanması dünyaya iki şeyi başarıyla kanıtlıyor. Birincisi ülkenin müreffeh olduğu ve böyle bir projeyi karşılayabileceği ve ikincisi böyle bir görevi tamamlamak için uygun kaynaklara ve teknolojiye sahip olduğu. 1980'li yıllarda Romanya Sosyalist Cumhuriyeti lideri Nicolae Ceausescu, ulusunun büyüklüğünü dünyaya gösterme arayışında ulusun kaynaklarını zorladığı için bu iki kriterin karşılanıp karşılanmadığı tartışmaya açıktır. Parlamento Sarayı'nın binası Nicolae Ceausescu'nun Romanya'ya dayattığı sistemleştirme programının en uç ifadesiydi. Şaşırtıcı bir şekilde hikayemiz dünyanın diğer tarafında, küçük komünist ülke Kuzey Kore'de başlıyor. 1971'de doğuya yaptığı yolculuk sırasında Nicolae Ceausescu, Kuzey Kore'nin o zamanki lideri Kim Il-sung ile bir araya geldi. Ülkeyi ziyareti sırasında Ceausescu, Kuzey Kore'nin mimarisine adeta aşık oldu ve kendi ülkesinde de bu tarzda yapıların yapılmasını emretti. Bu stili başkentte uygulama fırsatı 1500 kişinin ölümüne yol açan güçlü Wrangkea depreminden sonra 1977'de ortaya çıktı. Bu deprem sonucunda başkentin birçok binası hasar gördü veya yıkıldı. Ceausescu bu binaları Kuzey Kore'de gördüğü yeni, totaliter yapı tarzında yeniden inşa etmeye karar verdi. Bükreş projesi olarak adlandırılan bu projede bir şeyler eksikti. Kuzey Kore ziyareti sırasında Ceausescu bazı binaların ihtişamı karşısında şaşkına dönmüştü ve bu yapıların tarzlarını taklit etmek yeterli değildi. Bir adım öteye gitmek istedi. Sonuç olarak liderliği için devasa bir bina inşa etmeyi planladı. Bükreş halkını küçük hissettirecek ve Romanya Komünist Partisi'nin gücünü tasvir edebilecek bir yapı. Ceausescu Romanya'nın bütün siyasi kurumlarını aynı çatı altında birleştirmek istedi. Bir buldozer ordusuna Bükreş'in tarihi mahallelerinin neredeyse 5'te birini yerle bir etmesini emretti. Sarayın yapımı nedeniyle Bükreş'in tarihi alanı içindeki 22 kilise, 6 sinagog ve yaklaşık 40 bin Bükreş sakinini yerinden ederek yerel alanı temizledikten sonra bölge 1984 yılında binaların yapımı için hazırdı. İnşaat sürecinde sadece Romanya'da üretilen malzemeler ve nesneler kullanıldı. Bunlar binayı inşa etmek için kullanılan kapsamlı malzeme listesindeki maddelerden sadece birkaçıdır. 2 milyon ton kum, 700 bin ton çelik, 500 bin ton çimento, 3500 ton kristal. Ayrıca değişik boylarda toplam 200 bin metrekare yün halı bu binada kullanılmıştır. Öyle ki bazı büyük halıları üretmek için makineler içeriye taşınmak zorunda kalmıştır. Binanın başlangıçta 2 yıl içinde bitirilmesi planlanıyordu. Zaten maliyetli olan bina, maliyetlerini biraz daha ucuz tutmak için Rumen ordusundan gelen gönüllü ve zorlamayla askeri birliklerden inşaatta yararlanıldı. 20 bin ila 100 bin arasında işçinin saray üzerinde çalışarak bina maliyetlerinin sadece 3 milyar dolara ulaşmasına neden olduğu tahmin edilmektedir. Çalışma her yıl Romanya ekonomisinin gayri safi yurt içi hasılasının %40'ını tüketerek ülkenin adeta harabeye dönmesine neden oldu. Binanın 1986 yılına kadar tamamlanması planlanmış olmasına rağmen 1100 odasından sadece 400'ü kullanılabildiğinden bugüne kadar teknik olarak hala eksiktir. Ceausescu'nun ölümünden sonra saray, Romanya'nın diplomatik ve siyasi evi olarak hizmet veren yeni Romanya hükümetinin evi oldu. Yıllar boyunca mühendisler bu binaları incelemişler ve ağırlığından dolayı sarayın her yıl 6 santimetre yumuşak zemine gömüldüğünü tespit etmişler. Genel olarak bina tahmini 4,1 milyon ton ağırlığındadır ve bu da onu dünyanın en ağır binası yapmaktadır. Büyüklük olarak ise dünyanın en büyük idari binası Pentagon'dan sonra dünyanın ikinci büyük binasıdır. Ancak dünyanın en pahalı idari binası olarak birinci sırada yer alıyor. Romanya'nın maddi olarak sıkıntı çektiği bir dönemde inşa edilen Parlamento Sarayı, Ceausescu'nun umutsuzluğunun sembolü olarak hala duruyor. Ulusunu içe sayarak ekonomik durgunluk döneminde bu fonları millete fayda sağlayacak yerlere akıtmaktansa böylesine büyük bir inşaat projesine girişerek dünya sahnesinde güçlü görünmenin daha önemli olduğunu düşünerek hayatının hatasından birini yaptı ve Romanya'da Aralık 1989'da yaşanan kanlı çatışmalar Avrupa'nın en baskıcı rejimlerinden birinin sonunu getirdi. Bu diktatör rejimin yıkılmasından sonra Donald Trump bu yapıyı dünyanın en büyük kumarhanesi yapmak istedi ancak teklif reddedildi. Bina o kadar büyük ki tüm odalar hala kullanılmıyor veya bakımı yapılamıyor.
ve ziyaretçiler binanın yalnızca %7'sine erişebiliyor. Son olarak Romanya Temsilciler Meclisi bu binayı senato, müzeler ve diğer kurumlara ev sahipliği yapma kararı aldı. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.